30 Ağustos 2019'da amatör gökbilimci Gennady Borisov ev yapımı teleskobuyla yukarıya baktığında alışılmadık bir yönde hareket eden bir nesne gördü. Şimdi 2L Borisov olarak adlandırılan bu kaçak ışık noktası, Güneşimizin etkisinin ötesinde bilinmeyen bir yerden Güneş sistemimize giren ilk doğrulanmış kuyruklu yıldız oldu. Dünyanın her yerindeki gökbilimciler gizemli ziyaretçi hakkında olabildiğince çok şey öğrenmeyi umarak dünyanın en güçlü araçlarından bazılarına bakmak için acele ettiler. Şimdi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ve Uluslararası Radyo Astronomi Gözlem Evi'nin Atacama Büyük Milimetre Altı dizisi teleskopları diye geçiyor. Yapılan gözlemler sayesinde gökbilimciler 2L Borisov'un alışılmadık bir bileşime sahip olduğunu anladılar. Spesifik olarak benzer bir mesafede görülen herhangi bir kuyruklu yıldızdan daha yüksek bir karbon monoksit konsantrasyonuna sahiptir. Yani Güneş'ten yaklaşık 200 milyon mil, 300 milyon kilometre bizim ölçüm birimimize göre uzaklıkta. Bu bilim insanlarına kuyruklu yıldızın bir kırmızı cücenin etrafında oluşmuş olabileceğini gösteriyor. Güneş'ten daha küçük, daha sönük bir yıldız türü ancak başka türden yıldızlarda mümkün olabilir. Diğer bir fikir 2L Borisov'un küçük bir gezegenin karbon monoksit açısından zengin bir parçası olabileceğidir. Şimdi yıldızlar arası kuyruklu yıldız nedir diye bir soru çıkıyor burada. Onu da açıklayayım hemen size. Kuyruklu yıldızlar buz, toz ve donmuş gazdan oluşan kar toplarıdır. Tamamen donduğunda veya hareketsiz olduğunda yaklaşık olarak küçük bir kasabanın çapındadırlar. Ancak Güneş tarafından ısıtıldığında kuyrukları milyonlarca kilometre uzayabilir. 2L Borisov yaklaşık 9 futbol sahası veya 0,61 mil, 0,98 kilometre uzunluğundadır ve nispeten küçüktür. Kuyruklu yıldızın kompozisyonuyla ilgili yeni sonuçlar Nature Astronomy dergisinde yayınlanmıştır. Tüm kuyruklu yıldızlar, genç bir yıldızı çevreleyen ve bir gezegen sisteminin eski geçmişinin kalıntılarını koruyan ilkel malzeme diskinde oluşur. Güneş, komşuluğumuzdan gelen kuyruklu yıldızlar, Dünyayı bugün bildiğimiz gezegen ve diğer gezegen komşularımız yapan, su da dahil olmak üzere malzemelerin tarihini ortaya koyuyor. Öte yandan yıldızlar arası bir kuyruklu yıldız, tamamen farklı bir yıldız sisteminden kimyasal bir elçidir. Modern teknolojiyle ulaşılamayacak kadar uzak dünyalara ilişkin bir ipucu hazinesi içerir. Arizona Üniversitesi Tucson Ay ve Gezegen Laboratuvarından John Noan, kendi Güneş sistemimizden geçen yıldızlar arası bir kuyruklu yıldızda sanki kendi arka bahçemizde görünen başka bir yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegenin örneğini alıyoruz dedi. Ve Alabama'daki Auburn Üniversitesi'nden Dennis Bodwitz liderliğindeki Hubble araştırma ekibinin bir üyesidir kendisi. Peki nereden geldi? Bu soruyu bir inceleyelim. Yüksek bir karbon monoksit su oranı, kuyruklu yıldızın çok soğuk bir yerden Plüton'un Güneş sistemimizle ilişkili olduğu Kuiper kuşağı denilen kadar soğuk bir yerden seyahat ettiğini gösteriyor. Hubble'ı kullanan grup 2L Borisov'un teorisini de kuramsallaştırıyor. Samanyolu'ndaki en yaygın yıldız türü olan kırmızı cüce etrafında ortaya çıkmış olabilir. Kırmızı cüceler Güneş'ten çok daha küçük ve daha sönüktür. Bu nedenle etraflarındaki gezegeni oluşturan malzeme Güneş sistemimizin yapı taşlarından daha soğuk olacaktır. Noan, bu yıldızlar tam olarak bir kuyruklu yıldızın 2L Borisov kuyruklu yıldızında bulunan bileşim türüyle oluşabileceği düşük sıcaklıklara ve parlaklığa sahipler dedi. ALMA kullanan bilim insanları hangi tür yıldızdan gelirse gelsin 2L Borisov'un yüzeyinde çok fazla karbon monoksit bulunan bir cüce gezegenin parçası olabileceğini söylüyor. Koordiner bu nesne
bir başkasıyla çarpışırsa karbon monoksit bakımından zengin parçalar uzaya salınabilir dedi. Ancak ALMA ekibi 2L Borisov'un yüksek konsantrasyonda karbon monoksit içeren bir kuyruklu yıldız olarak oluşmuş olabileceğini belirtti. Alternatif olarak hidrojen, siyanür ve su gibi donmuş gazları izole eden alışılmadık derecede kalın bir dış tabakaya sahip olabilir. Daha uçucu olan karbon monoksit buharlaştıkça veya gaz çıktıkça diğer kuyruklu yıldız gazlarından daha bol görünebilir. 2L Borisov'un olağan dışı özellikleri kendi güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarda daha önce düşünülenden daha geniş bir karbon monoksit çeşitliliği önerebilir. ALMA kullanan bilim insanlarından biri olan Milam, cevap ne olursa olsun 2L Borisov kuyruklu yıldız bilimi için yepyeni bir mücevher kutusu açıyor diyor. Kendi güneş sistemimizde çoğu kuyruklu yıldızın bulunduğu iki yer vardır. Kuiper kuşağı, Plüton'u içeren bir alan ve çok daha uzaktaki Oort bulutu. Bu kuyruklu yıldızların tümü muhtemelen Güneş'e daha yakın oluştu, ancak milyarlarca yıl önce Jüpiter ve Satürn'ün düzensiz hareketleri tarafından dışa doğru fırlatılmış olabilir. Bu dev gezegenler muazzam yer çekimleri nedeniyle kuyruklu yıldızları diğer yıldızlara doğru uçarak Güneş'in yer çekiminin etkisinden tamamen kaçarak gönderebilirlerdi. Bu tarih göz önüne alındığında Hubble'ı kullanan bilim insanları donmuş karbon monoksitli bir ortamda kırmızı cüce sistemindeki devasa bir gezegenin 2L Borisov'u yolumuza koymuş olabileceğini teorize ediyorlar. Ancak Borisov, Güneş sistemimizin belki de benzersiz olmadığını gösteren bir veri olabilir. Borisov, Güneş'in yanından geçtikten sonra bir sonraki yıldıza kadar buzlu boşluğa geri dönecek. Ye Kuanzi son olarak duygusal bir açıklama yaparak "Gitti, tıpkı biriyle tanışmış gibisin ve onu bir daha asla göremeyeceğine eminsin" dedi. Space.com'da yer alan habere göre Borisov, Güneş sistemimize giren ikinci küçük nesne olarak kayıtlara geçti. Daha önce Ekim 2017'de tespit edilen Oumuamua isimli gizemli nesne Güneş sistemimize girmişti. Gökbilimciler Borisov'un nereden geldiğini bulmak için gözlemlerini sürdürüyorlardı. Borisov heyecan verici bir keşifti, çünkü bilim insanlarının fark ettiği ilk yıldızlar arası nesne olan Oumuamua'nın aksine Güneş sistemimiz üzerinden yolculuğunu izlemek ve incelemek için gökbilimciler nesnenin ne olduğunu bir yıldan daha uzun süre boyunca tanımlamaya çalıştılar. Tam da bilim insanlarının uzun süre görünürlüğün sayesinde yapılmasını umduğu gibi bu yeni gözlemlerden biridir Borisov'da. Evet, Borisov kuyruklu yıldızı ve Oumuamua hakkında zaten çok fazla yazı veya video okumuşsunuzdur. Ben Borisov'u özellikle almak istedim. İlk başlarda makalenin başında ilk kuyruklu yıldız dedim Güneş sistemimize giren, ama tabii ki bu Oumuamua ilk tespit edildikten ve Borisov'da gerçekten Güneş sistemi dışından tespit edildiğinden sonra onaylanmasından itibaren bunlar netleşti. Yani ikisinin tarihi birbiriyle yakın zamanlarda olduğu için kesinleştikten sonra ikisi de Güneş sistemi dışından gelen kuyruklu yıldızlara örnektir. Ve Borisov'u bulan kişi bir amatör gökbilimcidir. Zaten makale içerisinde de bahsetmiştim. Amatör gökbilimcilerin bu gözlemleri yapması da gerçekten heyecan verici, güzel oluyor. En azından normal bilim insanlarının yaptığı koca devasa teleskoplarla yapılan gözlemler dışında amatör gökbilimcilerin de bu tarz yani bulguları ve gözlemleri gerçekten daha fazla bilgi elde etmemize sebep oluyor. Dediğim gibi yani Güneş sistemimize giren iki tane ayrı kuyruklu yıldız vardı. Bunlardan birincisi Oumuamua, ikincisi de Borisov'dur. Borisov belki daha erken tespit edilmiş olabilir ama nereden geldiği de tam olarak belirlenmediği için Oumuamua ilk kuyruklu yıldız, ikinci de Borisov'dur. Böyle belirlenmiştir.
Bize faydası çok fazla. Neden derseniz, yani yıldızlar arası bir ortamdan gelen kuyruklu yıldızlar, eğer inceleme imkanlarımız rahat olursa ve geçişi yavaş olursa veya yörüngesi tam bize kesecek noktada, tabii ki tamamen kesişmesin, çarpışmayalım. Öyle de bir durum olmasın diye temenni ediyorum. Eğer dediğim gibi daha böyle fazla gözlem yapabilirsek birçok bulguyu da elde edebiliriz. Yani bu ikisinden bayağı bir bulgu çıktı diye biliyorum. Harici olarak yine böyle yıldızlar arası bir ortamdan giren kuyruklu yıldızı tespit edersek daha fazla bilgiye de ulaşmış oluruz. Bir nevi ayağımıza gelen bir bilgi oluyor. Yani direkt gözlem yapamayacağımız için yıldızlar arası ortamda, yani bir öte gezegeni tamamen göremiyoruz ya da bir yıldızlar arası ortamda yine baktığımızda bir yıldızı tamamen izleyemiyoruz. Sadece geçiş yöntemi vesaire gibi bazı bulgularla bakıyoruz ki böyle ayağımıza gelmesi çok büyük fırsat oluyor gökbilimciler için de. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.